Hoş geldin. Hoş bulduk. İsmi? Bahadır. Bahadır. Ne iş yapıyorsun? CNC torna operatörü. Operatör? Makineciyim. Makinecisin. Evet. Bu kamyon fren kompresörleri yapıyoruz biz. Hı hı. Orada operatör olarak çalışıyorum. Mesleğimi severek yapıyorum. Şunu söyler misin kendine? Sürekli konuşma ihtiyacım var. Sürekli konuşma ihtiyacım var. Seviyor musun konuşmayı? Evet, aşırı derecede. Aşırı derecede. Evet. Nasıl mesela? konuşur musun? Çok konuşarak kendimi görünür olduğuma inanıyorum. Konuşmadığında? Konuşmadığımda görünür hissetmiyorum kendimi. Şu an nasılsın? Biraz heyecanlıyım. Heyecan duymayı seviyorum belki de o yüzden. Heyecana ihtiyaç mı duyuyorsun? Evet, monotonluktan belki biraz çıkmak istiyorum. Heyecan beni belki kendime getirir düşüncesindeyim. Yani heyecanlanınca canlı mı hissediyorsun? Evet, canlı, var olduğumu hissediyorum. Çocukluğunda nasıldı? Çok haylaz bir çocuktum. Yani düz duvara tırmanan cinsten bir çocuktum. Hareketliydin. Çok hareketliydim. Kim uyarıyordu seni sürekli? Annem, Ne diyordu? yaramaz çocuk olman iyi bir şey değil. Bak Ahmet'in çocuğu iyi. Sen niye yaramazlık yapıyorsun sürekli? Uslu bir çocuk olman gerekiyor. Şeklinde telkinlerde bulunuyordu. Nasıl annenle aran? Yani çok sık görüşmüyoruz. Zaten farklı şehirlerde yaşıyoruz. Nasıl hissediyorsun anneyle görüşmediğinde? Korku var. Korku. Evet. Ne korkutuyor? Sürekli işte eleştirel yaklaştığı için beni tedirgin ediyor. Çocukken onunla ilgili bir anıyı anlat. Daha erken bir yaşta annemle bir komşuya gittiğimiz zaman niye sürekli işte komşuların yanında beni üzüyorsun, sağa sola karıştırıyorsun, dağıtıyorsun ortalığı şeklinde telkinlerde bulunuyordu bana. Şu an ne anlatıyorsun? Ben bir anı anlat dedim. Annemle Sen ilgili başka bir- şeyler konuşuyorsun. Evet. Onu söyle kendine. Sürekli çok fazla konuşarak Sürekli çok fazla konuşarak içimdeki kötü duygulardan kaçıyorum. içimdeki kötü duygulardan kaçıyorum. Bir tane anı bulacaksın anneyle ilgili. İlkokul çağlarıydı. Sınıfta yapmış olduğum bir yaramazlık yüzünden disiplin kuruluna sevk edilmiştim. Ve bu ailemden çok büyük bir tepki almama neden oldu. Ne oldu? Okuldan alındım. Neredeyse hani dayak şeyine gelmişti, dayak raddesine gelmişti. Nitekim de babam akşam biraz hırpaladı beni. Tamam. Anıyı anlat. Okulda arkadaşlarla beraber oyun oynarken kaba kuvvet kullanarak arkadaşımı canını acıttım ve bu biraz fazla bir şekilde olduğu için arkadaşımın dişi kırılmıştı. Bunun neticesinde de disiplin kuruluna sevk edildi. Tamam. Anıyı anlat. Beynin anıda kalamıyor. Evet. Odaklanma. Genel bir şey anlatıyorsun böyle. Şöyle olmuştu, böyle olmuştu. Kapa gözlerini. Okulda arkadaşınla kavga ediyorsun. Sonra baban ne yapıyor? O anıya git. Bağırıyor. Kaç yaşındasın? 9-10 yaşlarındayım. Ne diyor sana? Sen benim çocuğum olamazsın. Ne yapıyor? Havası çıktığı kadar bağırıyor. Köşeye çekiliyorum. Dayak yememek için kendimi saklıyorum. Ne yapıyor? Tokat atıyor. Başka? Hakaretler ediyor sürekli. Çocuk nasıl hissediyor kendisini? Ezik. Ezik. İçine kapanmış hissediyor. Nasılsın? Korkmuş hissediyorum kendimi. Sürekli onların istediği gibi bir çocuk olacaksın. Evet. Onların isteğinin dışına çıkmayacaksın. Çıkamayız. Yaramazlık yapmayacaksın. Yapamazsın. Anne de kızıyor, baba da. Evet. Onu söyle kendine. Annemle babam Annemle babam beni çok fazla işgal etti. beni çok fazla işgal etti. Çocuk olmama izin vermediler. Çocuk olmama izin vermediler. Duyguları yüksek miydi? Çok yüksekti. Ve bu ister istemez geçiyordu çocuk olduğumuz için. Şu an orada kalsan sana bağırıyorlar çok fazla. Evet. Eleştirel yaklaşıyorlar. Hatırla bir anıyı. Bağırıyor anne. Bursa'dayım. Kaç yaşındasın? 13-14 yaşlarındayım. Ayçiçek tarlasına girmiştik. Ayçiçeği kopartıyoruz oradan.
Alıp onları yiyeceğiz. Bahçeden koparttığımız için tatlı geliyor bize. Bu koparttığımız ayçiçeklerini sonra eve götürmek istiyorum. Eve götürdüğüm zaman yani başkasına ait bir malı izinsiz aldığım için annem bu yaptığımın yanlış olduğunu söyleyerek Dövüyor seni. evet, Ne yapsan suç. evet. Şimdi nasıl yaşıyorsun bunu? Kendini suçlu hissettiğin anlar oluyor mu? Genelde sürekli. Sürekli. Evet, Hep hata yapıyorum sanki. evet. Yanlış bir şey yapıyorum sanki. Hiçbir şey doğru yapamıyormuşum Hiçbir şey gibi doğru yapamıyormuş. hissediyorum. Hı hı. O yüzden pek fazla bir şey yapmamaya çalışıyorum. Kendimi kapatıyorum. Kapatınca da o aşırı derecede bastırmaya başlıyorsun her şeyi. Evet. O sakinlik de aslında gerçek bir sakinlik değil. Evet, İç dünyada başka duygular var. Dışın sakin gözüküyor. evet. Farkında mısın? Farkındayım. Sonra arada bir heyecana ihtiyaç duyuyorsun. Evet, Yüksek bir heyecan olacak gibi kendime getirecek Evet. beni. Çünkü evde de bazen bazı şeyler sakin sakin gidiyor. Sonra bir şey oluyor. Sanki sen acaba kızacaklar mı, dövecekler mi, bir şey mi olacak? Bu gerginlikle geçiyor. Sonra biri bir bağırıyor tekrar. Yüksek heyecan. artık o heyecana ben çocukluğumda o kadar alışmışım. O heyecan olmadığı zaman bana iyi gelmiyor. O heyecanı artık kendim yaratmaya başlıyorum. Yaşamıyormuşsun gibi. Evet, Heyecan olmadığında. Söyle kendine şimdi şunu. Annemle babam annemle babam sadece hata yaptığımda beni gördüler. sadece hata yaptığımda beni gördüler. Diğer anlarda beni görmediler. Diğer anlarda beni görmediler. Benimle ilgilenmediler. Benimle ilgilenmediler. Ne zaman bir yanlış yapsam Ne zaman bir yanlış yapsam bana kızdılar. bana kızdılar. Ben de bunu ilgi zannettim. Ben de bunu ilgi zannettim. O yüzden sürekli heyecan arıyorum. O yüzden sürekli heyecan arıyorum. Nasıl geldi bu? Gerçekçi. Anne babalar çocuğun her haliyle ilişki kurmak zorunda. İyi anlarıyla, kötü anlarıyla. Ama bazen bazı anneler, babalar, ebeveynler ya da bakım verenler normalde çocukla ilgilenmiyor. Ev işi, bakmam başka bir sürü işler. Ne zaman çocuk hata yapsa, bir şey kırsa, dökse, yaramazlık yapsa, ödevini yapmasa, odasını toplamasa, orayı burayı dağıtsa ilişki kuruyor, kızarak. Evet. Bu sefer çocuk sadece ilişkiyi bu zannetmeye başlıyor. O zaman sürekli ben hata yapacağım, ilişki kuracaklar. Hata yapacağım, ilişki kuracaklar. Öbür tarafı bilmiyor çocuk. Orada iyi hissetmeyi, sevilmeyi, kabul edilmeyi, ait hissetmeyi görmüyor, bilmiyor. Şimdi de beynin orada yaşıyor senin. Evet. Farkında mısın? O benim için hiç iyi olmuyor. Senin için evet, bir insan için iyi bir şey değil. Ne yapacağını bilemiyor. Evet. Ne Çaresiz. yapsam sanki hata ya da yanlış bir şey yapacakmışım gibi. Evet. Bir sürü hata. Bu iş hayatına nasıl yansıyor? İş hayatımda ilk zamanlar zorlanmıştım. Yani mesleki tecrübem olmadığı için zorlanmıştım. Şimdi mesleki tecrübeden dolayı çalışmayı deniyorum en azından. Çabalıyorsun. Evet, çabalıyorum. Güzel. Ama kapıdan dışarı çıktığım anda Hı hı. hayatta birebir yüzleşmeye devam ediyoruz. Hı. Başka insanlar, başka Evet, olaylar, tabii. yeni insanlar, Evet, değişik başka insanlar. mekanlar. Her gün bir sürü insanla temas etmek zorundasın. Evet, Burada zorlanıyorsun. evet. Zorluk. O zaman şunu söyle kendine. Sosyal ilişki kurmakta zorlanıyorum. Sosyal ilişki kurmakta zorlanıyorum. Hata yapma korkum var. Hata yapma korkum var. Beynin bir sürü dışarıda anne baba buluyor. Sana kızabilir, edebilir, aşağılayabilir, dışlayabilir, eleştirebilir. Sosyal ilişkilerin nasıl? Yani genelde çok geveze olduğum için bazı insanlardan olumsuz tepkiler alabiliyorum. Ne diyorlar? Patavatsızsın diyorlar Evet. işin açıkçası. Yani ben de Ağzına geleni söylüyorsun. evet. Ben hani o tarzda bana yaklaşımda bulunan insanlara şey diyorum, içimde kalacağını söyleyeyim, rahatlayayım. Rahatlayayım ha. Bana yanlış gelen şeyi dile getirmeyi kendime prensip edinmeye çalışıyorum. Şimdi açık sözlülükle patavatsızlığı genelde karıştırırız. Evet. Açık sözlü olmak demek, birini eleştireceksem onu birebir de tek yakalayacağım. Ama onu böyle kötü duyguyla değil, sakinlikle ona bunu anlatacağım.
Eğer o bunu istemiyorsa devam etmeyeceğim. Ama patavatsızlık herkesin içinde durduk yere tak diye. Evet. Yani muhatabım istemiyor böyle bir şey söylememi, beklemiyor ya da. Pat diye söylüyorsam bu açık sözlülük değil patavatsızlık. Evet. O zaman soralım sana. Çocukken kim davranıyordu sana böyle? Annem yapıyordu genelde. Nasıl yapıyordu bu? Ne söylüyordu? Ha, toplum içerisinde azarlıyordu beni sürekli. Başkalarını yaptı. Tabii aşağılama duygusu fazlaydı. Kendi eksiklerini benim üzerimde tamamlamaya çalışıyordu. Aşağılarken ne derdi? Gerizekalı. Küçümsüyor. Evet. Aslında küçümsüyor ve dışlıyor orada. Sen de bunu şimdi kendi hayatında bazen istemeden yapıyorsun. Evet, farkında olmadan yapıyorum. Bir anda ağzından çıkıyor. Evet. Tamam. Şimdi öğret kendine bunu. Annem küçükken Annem küçükken içindeki kötü duyguları içindeki kötü duyguları beni aşağılayarak bana atıyordu. beni aşağılayarak bana atıyordu. Annemin bu özellikleri bana geçti. Annemin bu özellikleri bana geçti. Ben de bazen insanlara bunu yapıyorum. Ben de bazen insanlara bunu yapıyorum. Artık bunu bırakıyorum. Artık bunu bırakıyorum. Birini eleştireceksem baş başa yapacağım. Birini eleştireceksem baş başa yapacağım. Herkesin içinde değil. Herkesin içinde değil. Genelde de dikkat et. Ortamda böyle en zayıf halkayı bulursun. Evet. Ona yaparsın. Çünkü ona diş Bir şey geçirebileceğine geçirebilir. inanırız. Tamam. Onu söyle şimdi kendine. Küçükken ben zayıf halkaydım. Küçükken ben zayıf halkaydım, Güçsüzdüm. güçsüzdüm. Çünkü çocuktum. Çünkü çocuktu. Annem otorite. Anne otorite. O bana yapıyordu bunu. O bana yapıyordu. Ben de aynısını yapıyorum. Ben de aynısını yapıyorum. Bunu fark ettin mi şimdi? Fark ettim. Nasıl geliyor? Acı ama gerçek. Kendin olursan ne olur yani hani çocuk yaramazlık yapsa, içinden geldiği gibi davransa ne olur? Normalde kendim olurum. Yani kendi var olduğumu hissederim. Ama eleştirel yaklaşımlarla büyüdüğüm için hala onun korkuları var. Eleştiri alırım, yanlış bir şey yaparım şeklinde. Hep böyle bir dışlama, eleştirme, Evet. sevilmeme. Eleştirildiğinde ne hissediyorsun? Kendimi aşağılanmış hissediyorum. Değersiz. Değersiz olduğumu, evet değersiz olduğumu hissediyorum. Bu da sosyal hayatta özgüvenle ilgili bir problem çıkarıyor. Evet. Nasıl oluyor? Kalabalık ortamlar, yeni ortamlara girdiğinde nasıl hissediyorsun? Kalabalık ortamlara girdiğimde mümkün olduğu kadar önce insanları, hani çevremdeki insanları bir tanımaya çalışıyorum. Analiz ediyorsun. Evet, analiz ediyorum. Hangi insanlarla, hani insanla daha rahat diyalog kurabileceğimi az çok kestirdikten sonra o insana yaklaşıp bir merhaba diyerek sohbete başlıyorum. Ondan sonrası yavaş yavaş geliyor ama her zaman Olmuyor. olmuyor. Tamam onu da söyle. Sohbet başlatmayı bilmiyorum. Sohbet başlatmayı bilmiyorum. Başlatsam da Başlatsam da devam ettiremiyorum. devam ettiremiyorum. Çünkü çocukken benimle uzun sohbetler etmediler. Çocukken benimle uzun sohbetler etmediler. Ben de bunu bilmiyorum. Ben de bunu bilmiyorum. Ve bu benim hayatımı çok etkiliyor. Çocukken evde anne çocuk, baba çocuk uzun sohbetler etmemiş. Genelde sohbet edilmiyordu. Herkes Herkes kendi halinde. Eski müzik severlerdi. Mutfakta annem kendi müziğini çalar, babam oturma odasında kendi müziğini çalar. Biz de ortada yuvarlanıp giderdik. Bazı evler otel gibidir. İnsanlar gelir, ihtiyaçlarını karşılar ve giderler. Yüzlerinde böyle duygular yoktur. Yani böyle karşılıklı iyi duygular yoktur. Yani biri varsa da yoksa da çok önemli değildir. Herkes kendi dünyasında. Evet. Dışarıdan bir ilişki var gibi gözükür ama içine girdiğinde herkes kendi dünyasında bir ilişki yoktur. Evet, Böyle evler var. Sen böyle bir evde büyümüşsün. evet. Şimdi kendi evinde nasılsın? Çok fazla görüştüğüm insan yok. Evde. Evet. Hayır yani o anlamda hani dışarıda, evimde. Ha, kendi evinde. Evimde, evet. Ha. Gene annemden, babamdan gördüğüm gibi yaşıyorum. Mümkün olduğu Sen bir kadar. yerdesin. Evet. Eşin, Eşim bir yerde. çocuk Çocuklar ortada gene. ortada. Evet. Tamam onu söyle. Annemi babamı kopyaladım. Annem babamı kopyaladı. Aynı şeyi devam ettiriyorum. Aynı şeyi devam ettiriyorum. Sen sinirli misin evde? Evet. Kızıyor mu çocuğa? Kızıyorum. Kızıyorsun. Evet. Tamam onu da söyle. Küçükken babam bana kızıyordu. Küçükken babam bana kızıyordu. Ben de çocuğuma kızıyorum. Ben de şimdi kendi çocuklarıma kızıyorum. Babama dönüşüyorum. Babama dönüşüyorum. Eşin annen gibi mi? Yok değil. Hı, güzel. Oradan şanslısın. Evet. Hangi konuda eleştirir seni? Çok konuşmam konusunda.
Yani gereksiz konuşmalarım bazen gerçekten oluyor. Bu eşimi de çok rahatsız ediyor. Bunun da farkındayım. Ama törpülemeye çalışıyorum. Eskiden daha O fazlaydı. zaman şöyle söyle kendine. Kendimi geliştirmedikçe Kendimi geliştirmedikçe içimdeki duyguları içimdeki duyguları dışındakilere atıyorum. dışındakilere atıyorum. Çok konuşarak. Çok konuşarak. Biraz daha az konuşmayı geliştireceğiz. Evet. Ha? Evet. Zıttına gideceğiz. Daha farklı şeyler yapacağız. Evet. Az konuştukça kötü hissedeceksin ama. Hissetmeliyim. Öyle kolay değil yani yaparım ederim. Yapabilirim. En azından o savaşı verebilirim kendi içimde. Çünkü bu zamana kadar yapmış olduklarım bana iyi gelmedi. Bunu denemeliyim ve bu deneyimlerim sonucunda belki de daha farklı şekilde hayatıma devam edebilirim. Nasıl bir şekilde mesela? Az konuşarak çevremdeki insan sayısını arttırabilirim mesela. Tamam, onu da söyle. Yalnızlık çekiyorum. Yalnızlık çekiyorum. Arkadaşlık ve dostluk kuramıyorum. Arkadaşlık ve dostluk kuramıyorum. Çocukken arkadaş olmayı kime istemiyordu? Ya da arkadaşlarını kime eleştirirdi? Arkadaş olmamı ailem istiyordu ama arkadaşlarım işte ben hırçın bir çocuk olduğum için çok fazla benimle oyun oynamak istemezlerdi. Hani bireysel değil de mesela toplu oyunlarda şey yapılırdı hani oynardık. Ben mesela çok garip gelecek uzun eşek hiç oynayamadım çocukken. Çünkü hani iri bir çocuk olduğum için sürekli beni hani şey derlerdi. Sen uzun eşekte sürekli direk olacaksın. Çok- Onu da söyle kendine. Küçükken çok büyük gösteriyordum. Küçükken çok büyük gösteriyordu. Çocuk olduğumu anlamıyordu insanlar. Çocuk olduğumu anlamıyordu insanlar. Benden büyük büyük şeyler bekliyorlardı. Benden büyük büyük şeyler bekliyorlardı. Hep olgun olmamı istiyorlardı. Hep olgun olmamı istiyorlardı. Çocukluğumu yaşamamı istemediler. Çocukluğumu yaşamamı istemediler. Adam olmamı istediler. Adam olmamı istediler. Büyük, güçlü. Evet, He? Vurdu mu masaya sözü geçecek. evet. Kim istiyordu adam olmanı? Annem. Annen. Adam ol Adam diyor sana. Evet, Çocuk olma. evet. Büyü. Ailenin en büyük çocuğuydu. Yani kardeşlerine hem baba olacaksın hem de hayatını devam ettireceksin şeklinde. Onu da söyle yaklaşıyorlardı. kendine. Çocukken Çocukken çocukluğumu yaşamama izin vermediler. çocukluğumu yaşamama izin vermediler. Erken yaşta büyüttüler beni. Erken yaşta büyüttüler beni. Ben bunu taşıyamadım. Ben bunu taşıyamadım. Şimdi yaşım büyüdü. Şimdi yaşım büyüdü. Bazı özelliklerim çocuk kaldı. Bazı özelliklerim çocuk kaldı. Arada sıkıştım. Arada sıkıştı. Çocuk muyum, yetişkin miyim? Çocuk muyum, yetişkin miyim? Bazen büyük bir bağdır, bazen çocuk bir bağdır. Evet. Çocuk gibi küsmelerim vardı. Bunlar hepsinin çocuk kalmana sebep olmuş. Evet. Öğret o zaman o çocuğa. Artık büyüdüm. Artık büyüdüm. Eşit ilişki kurabilirim. Eşit ilişki kurabilirim. Bunun için Bunun için terapi alıp kendimi geliştireceğim. terapi alıp kendimi geliştireceğim. Kendi içimdeki çocuğu kendim büyüteceğim. Kendi içimdeki çocuğu kendim büyüteceğim. Kendimiz büyütüyoruz eninde sonunda. Evet. Ama çabuk büyümesini istemiyorum içimdeki çocuğun nedense. Nasıl kalsın? Bir parçam hala çocuk kalsın istiyorum. Onu da söyle kendine şimdi. Bir parçamın çocuk kalması normal. Bir parçamın çocuk kalması normal. Kalması da gerekir. Kalması da gerekir. Bazen eğleneceğim. Bazen eğleneceğim. Bazen şımaracağım. Bazen şımaracağım. Bazen saçmalayacağım. Bazen saçmalayacağım. Bunları bazen yapacağım. Bunları bazen yapacağım. Sık sık yapmayı bırakıyorum. Sık sık yapmayı bırakıyorum. Eğer onların dediği gibi büyüseydim, Eğer onların dediği gibi büyüseydim, bütün evin yükünü bana vereceklerdi. bütün evin yükünü bana vereceklerdi. Ramak kalmıştı. O yüzden yapmadım. O yüzden yapmadım. Çünkü ben çocuktum. Çocukluğumu yaşamalıydım. Ama Onlar büyütmek istedi seni. evet, onlar büyütmek istedi. Abi olacaksın, baba olacaksın, Evet, otorite olacaksın. ben bunu hiç istemedim. Nasılsın? Biraz daha rahatlamış Biraz daha hissediyorum kendimi. Söyle kendine. Güçlü bir erkek olmak, Güçlü bir erkek olmak, kaba, kaba, sinirli, sinirli, öfkeli öfkeli olmak demek değildir. olmak demek değildir. Bazen sinirlenebilirim. Bazen sinirlenebilirim. Farkında mısın? Hiç sinirlenme hakkın yokmuş gibi. Hep sakin kalacaksın.
Çocukluğumda öyleydi. İçinde kocaman bir sinir var aslında, Evet. öfke var. Çıkmıyor. Avaz avaz bağırması Bağırmak, geliyor insana. vuracak, kıracak, Evet. dökecek. Ha? Biraz şey yapabilirsin, böyle atıyorum boks, değişik sporlar. Duygularını orada boşaltabilirsin. Benim hayalimde şu var, ney çalmak istiyorum ben. Sen gittin yine dramatize aldın, bak şimdi yap. Ama spor, basketbolla uğraştım Tamam. uzun zaman. Haylazlıklarım yüzünden basketbolu bırakmak zorunda kaldım. Tamam, şimdi bak şunu unutma. Genelde uslu çocuğu yaramaz olmasın diye daha çok usullandıracak şeyler yaparlar. Evet, Bu beyninin için iyi bir şey değil. Senin tam tersine bunun tersini yapman lazım. Yani basket oynuyorsan yine oynayacaksın. Futbol oynuyorsan, fitness yapıyorsan, boks, daha çok gir, daha çok hata yap. anladım. Ama kendine çekilip neye çalarsan ki çal tabii, bunu da yap. O zaman tek başına olursun. Ama sana derim ki ben, o neyi bir gün çok iyi çaldığında kitlelere çalacak da gücün var mı? Anlatabiliyor muyum demek Anladım. istediğimi? Anladım. Kendine çalıyorsan nereye kadar? Evet, Yine görünür olmayacaksın. Ama Evet. basket oynarsan görünür olacaksın. evet. Bunları bir düşün. Ama ikisini de yapabilirsin tabii ki. Niye yaptığını bilmen gerekiyor sadece. En azından dene. Yok. Başladığım işi bitirmeliyim. Ha. Hep yarım... Bitirmeliyim değil. Onu da bırak artık. Seyirciye de buradan gitsin mesaj. Bir şey yapmak istiyorsanız yapmalıyım, etmeliyim demeyin. Daha güçlü olmaya ihtiyacım var. Güçlü olmalıyım değil. Daha güçlü olmaya ihtiyacım var. Evet. Ya da işte daha az konuşmalıyım değil, daha az konuşmaya ihtiyacım var. Evet. İstediğiniz şeylere ihtiyacım var şeklinde söylerseniz bunu beyin işlemliyor. Mılıyım bunlar çocukken annenin babanın yapmalısın, etmelisin dediği cümleler. Erteleme hastalığı var bende. Bak konudan konuya geçtin şimdi. Onu da söyle. Karşımdaki çok konuştuğunda, Karşımdaki çok az konuştuğumda önce ben çok konuştum. Zihnim karışıyor. zihnim karışıyor. Ben de konuyu değiştiriyorum. Ben de konuyu değiştiriyorum. Bunu küçükken annem yapıyordu. Bunu küçükken annem yapıyor. O çok konuştuğunda O çok konuştuğunda ben konuyu değiştiriyordum. ben konuyu değiştiriyordum. Yakaladın mı bunu? O zaman bunu sosyal hayatta geliştireceksin. İki kişi konuşurken onun anlattığı şeyde kalacaksın. Kalamıyorsun ya, kaçıyor beynin. Evet. İşte sen çok konuştuğunda o kişi de kalamıyor, o da kaçıyor. Evet. Ha, bak aynı şey oldu. Gördün mü? Evet. Demek ki bunu değiştireceğiz. O sohbette karşılıklı kalacağız. Şunu da öğret kendine. Karşımdaki uzun konuşurken Karşındaki uzun konuşurken sürekli evet deyip onaylıyorum. sürekli evet deyip onaylıyorum. Bunu da küçükken annemden öğrendim. Bunu da küçükken annemden O ne derse evet demek zorundaydım. O ne derse evet demek zorundaydım. Buraya da yakaladın mı? Evet. Evet deme. Şöyle yapacaksın bundan sonra. Bir sohbet ediyoruz. Evet. Evet'i bırak. Tamam. Onaylamak zorunda değilsin. Bazen evet tamam diyebilirsin ama şöyle olacak. Ben bir şey konuşacağım. Şimdi biraz sonra oynayacağız ve bitireceğiz. Evet. Sen orada duracaksın, konunun içine gireceksin. Başka bir şey soracaksın. Tamam mı? Tamam. Bak başlangıç konusuna başlıyorum. Bazı insanlar az kişilerin yanında daha iyi ilişki kurarlar. Bazıları yanındaki insanlar sayısı arttığında zihni karışmaya başlar. O karışıklığın içinde de bir tedirginlik, heyecan, yanlış anlaşılma korkusu. Yani bir yerde. Açığa çıkar kişinin travması varsa özellikle bir yerde. Ama işte bak konuşuyorum, sen gir orada. Ama insanlar şuna bakmaz. Yani etrafındaki insanlardan dolayı zannederler. Aslında Zannettikleri için hala duymuyorum seni. Zannettikleri için de hep insanlarla uğraşırlar. Bak konuya giremiyorsun. Farkında mısın? evet. Sözümü kesemiyorsun. Niye bunu yapamıyorsun? Çünkü dinlemek zorundaydım. Dinlemek zorundaydın. Şimdi Evet. tersini yap, lafa gir bir yerden. Tamam mı? Tamam. Beni bölebilirsin, sorun değil. Bu kalabalığın içinde de ne yapacaklarını bilmediği için insanlar sürekli sıkıntı yaşıyorlar. O yüzden de belki geçmişte çalışmadıkları için hayatlarındaki insanlarla araları bozuldu gibi bir yerde. Araları bozuldukça da hayatlarından insanlar çıkartmaya başlıyorlar. Evet. İnsanları çıkartmış olduğu insanlar da Ne oluyor onlara? bana ters gelen insanlardı. O hayatlarından çıkarttığı ya da o çıkartmış olduğu insanları fikirleri bana uymadığı için olabilir. Bak dikkat ettin mi? Konuyu takip ediyorsun. Konunun içine girerken zorlanıyorsun. Evet. Büyük bir ihtimalle konuya bir yerden girdiğinde de karşı tarafa göre saçmalıyorsun. Evet. Konudan bağımsız bir şeyler anlatıyorsun. Orada panikliyorsun. Sana bunu ödev veriyorum. 6 ay boyunca. Birebir de kimle konuşuyorsan sohbeti uzatacaksın. O sohbette de
Konunun içinde kalmaya çalışacaksın. Konuyla ilgili sorular sormaya çalışacaksın. Bundan sonra dizi ve film izlerken ikili diyaloglara dikkat edebilirsin. Konuda kal, ne konuşuyor, ne soruyor, ne ediyor. Yani diyaloğun kendisinde kal. Bunu geliştirmen gerekiyor bir süre. Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Çocuğa bunu hediye et. Onun ihtiyacı var gibi. Tamam. Tamam. Evet tamamı da azaltıyoruz. Peki. Peki değil. Cümleyi tekrarlarsan olur. Bundan sonra evet ve hayırı azaltıyorsun diyeceğim ben sana. Sen de orada şunu yapmaya çalış. Evet, tamam, peki hiç kullanma cevap olarak. Tamam mı? At onu zihninden. Ben bunu biraz düşüneceğim. Bunun üzerine çalışacağım. Bu kadar. Bundan sonra evet ve hayırı hayatından azaltabilirsin. Bunu düşüneceğim. Ve hayatımda bunları azaltacağım. Azaltmaya çalışacağım. Azaltmaya çalışacağım. Bunu düşüneceğim, azaltmaya çalışacağım. Bunu düşüneceğim, azaltmaya çalışacağım. Demek ki siz de aynı şekilde insanlar size bir şey söylediğinde hemen kabul etmeyin, hemen evet demeyin. Bunu düşüneceğim, üzerine çalışacağım. Sana düşünüp üzerine çalışacağım bir hayat diliyorum. Teşekkür ederim. Şifa olsun. Put your hand in mine. Together we can fly over mountains, rivers, ocean blues. As long as I'm with you, maybe we could go to a place that no one knows. Fall asleep on the old oak tree, memories of you and me. And I'll be with you at dawn, where I belong. Heads up in the clouds, and we're not coming down. I'll stay up here and enjoy the view as long as I'm with you. Over mountains, rivers, ocean blues, as long as I'm